Herkese merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere geçen sene Almanya'da yaşadığım yüz felci sürecini anlatmak istiyorum. Kısaca yüz felcini anlatmakla başlayalım. Yüz kaslarını inerve eden bir sinir var, fasyal sinir. Ve bu fasyal sinir paralize olduğunda, felç olduğunda çoğunlukla yüzün tek taraflı olmak üzere ya da bazen iki taraflı olmak üzere yüzün aslında yüz kaslarının tabiri caizse kas katı kesilmesi ve hareket edememesi durumu ve ben bu durumu tek taraflı olarak yaşadım. Yüzümün sağ tarafında hareket kısıtlılığı oluştu. Nasıl oluştu? Süreci açıklayayım biraz. Takvim yaprakları 14 Eylül 2025'i gösteriyordu. Hatta o gün ilginçtir, Türkiye-Almanya Eurobasket finali de vardı. Havada gayet güneşliydi, hafif rüzgarlıydı da aynı zamanda. Ben de normal kahvaltının ardından koşmak istedim. Dışarıya çıktım ve yarım saat ile 40 dakika arasında koştum. Tabi ister istemez rüzgara karşı da koştum. Sonrasında eve geldim. Normal duşun ardından dinlendim biraz. Ancak yarım saat ya da bir saat sonra hafiften tuhaf bir şey hissetmeye başlamıştım. Nasıl örneğin yüzümün sağ tarafında gözümü kapatırken tam kapatamama durumunu yaşadım ya da bir hassasiyet gibi ya da bir sert bir hissiyat gibi tam tarif edilemeyen bir hissiyat vardı. Ve ilerleyen saatlerde ben şüphelenmeye başladım haliyle. Acaba sadece yüzde mi bir problem var yoksa başka bir yerde de bir problem mi var diye. Ve sonrasında ben doktora gittim. Onlar da bana nöroloji bölümünde yatış verdiler. O esnada da gerekli tetkikler yapıldı. Kan tahlili olsun, EKG olsun. Hatta enfeksiyon var mı diye belden sıvı dahi alındı. Tabi normalde okulda gördük. Yani boş sıvısının alınımı lomber ponksiyon şeklinde. Ama tabi birebir yaşamak apayrı bir durum. Bunu da kendim gözlemlemiş oldum. En azından birebir yaşayarak. Tabi o günün akşamı hastanede mecburen yattım. Tabi esasen değişik bir durum. Solumda 90 yaşında neredeyse bir adam yatıyordu. Sağımda inme şüphesiyle gelen bir adam yatıyordu. Yine 70'lerinde ya da 80'lerinde bir adam. Siz de ikisinin ortasında, orta bölümde, ikinci yatakta 20'li yaşlarınızda siz de orada yatıyorsunuz. Bakıldığı zaman tuhaf bir hissiyat. Gece tabi bandajla uyumak zorunda kaldım. Çünkü gözümü tam kapatamıyordum. Haliyle bir bandaj verdiler. Sonraki günlerde de bandaj takmaya devam ettim. Çünkü tam kapatamayınca ister istemez gözle tam korunmamış oluyor. Her ihtimale karşı bandajla yatmakta fayda var. Tabi rüzgara karşı olduğunu düşünüyordum ben. Yarım saat ile 40 dakika arasında koşunca ister istemez aklıma direkt bu geldi. Ve nitekim böyle de oldu. Sebep idiopatik dendi. Yani herhangi bir sebebe bağlı olmadan tek taraflı yüz felci tanısı kondu. Tedavi olarak o gün dil ve konuşma terapisinden birisi geldi ve belli başlı yüz egzersizleri gösterdi bir kağıt eşliğinde beraber. Tabii ki o egzersizleri biliyorum ama işin tuhaf tarafı kendin hasta olma kısmı. Yani hastalara gösterirken iyi, şimdi hadi sıra sende gibi bir şey oldu. Bana bakma, seni çekiyor. Hadi konuş. Ve tuhaf tarafı yapmaya çalışıyorsunuz o hareketleri ama gitmiyor. Yani elinizde zorlasanız bile olmuyor. Çünkü kas katı kesilmiş halde ve hiç hareket yok. Arada yüz masajlarına devam ediyordum. İlerleyen günlerde ev istirahatine geçtikten sonra egzersizlere kaldığım yerden devam ediyordum ayna karşısında. Günde 3 kere 4 kere belki daha fazla bazen. Masajlara yine hala devam ediyordum o noktada. Tabii öbür taraftan 3 haftalık bir rapor aldım. İşe de gitmedim o esnada. Çoğunlukla ise evde geçirdiğim bir dönemdi o ve nispeten de sıkıcıydı. Ama o esnada kendimi hep motive etmeye çalıştım. Yani nasıl olur, nasıl beni bulur şeklindense tamam geçecek. Bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta daha iyi olacak. Önümüzdeki hafta iyi olmazsa sonraki hafta kesin düzelme olacak şeklinde sürekli kendimi motive etmeye çalıştım. Ve nitekim de yaklaşık olarak 3 hafta ila 4 hafta sonrasında her şey tekrar eski haline gelmişti.
Tabii ki de bunda egzersizlere düzenli devam etmenin önemi çok büyüktü. Zaten ister istemez mesleğin içinde olduğum için herhangi bir sıkıntı yaşamadım bu durumda. Önemli olan kısım sabır süreciydi. Ki zaten Almanya bunu çok güzel öğretiyor ister istemez. Siz belgelerle uğraşırken bile çok ama çok sabırlı olmanız lazım. Siz bir şey istediğinizde bile hemen diyorlar ki şu kadar daha sürecek, bu kadar daha sürecek, beklemeniz lazım şeklinde. Tabi üzerinden aylar geçti. Ben de hazır YouTube kanalı açmışken bu konudan da kısaca bahsetmek istedim. Olur da birisi görür ve ileride yaşar bu durumu. Umarım yaşamaz tabii ki. Ama tabii dünyanın bin bir türlü hali var. Açıkçası saniyelik bir dünya. Dolayısıyla her şey mümkün. Bu videoda sizlere geçen sene yaşadığım yüz felci sürecini anlatmak istedim. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.